Kilo vermek, fiziksel performansınızı arttırmak ya da koşucuysanız daha hızlı koşabilmek için antrenman yapmanız gerekiyor. Öte yandan bunun için yeterli vaktiniz mi yok? Uzmanlar ve bilimsel çalışmalar egzersiz yapmanın faydalarını anlatıyor. Bunun için de haftalık 3-4 kez 30'ar dakikalık egzersiz programları öneriyorlar. Diğer yandan aynı kazancı 10-12 dakikalık yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman ile elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Hatta bu antrenman yönteminin birçok konuda klasik 30 dakikalık antrenmandan çok daha faydalı olduğu artık tüm spor ve sağlık otoriteleri tarafından kabul ediliyor. İnternette arama yaparsanız High Intensity Interval Training veya kısaca Interval Training ya da baş harflerinin kısaltması olan HIIT şeklinde çok popüler bir yöntem olduğunu görebilirsiniz. Bu videoda yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın sağlığınıza yapacağı 8 farklı kazanımı anlatacağım. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, formunu korumak veya fiziksel kondisyonunu geliştirmek isteyenler arasında son yıllarda çok fazla popüler olan bir yöntem. Üstelik bu egzersiz türü profesyonel atletlerin yarışlara hazırlanırken kullandığı yöntemlerden biri. Aslında bu antrenman, aşina olduğunuz kardiyo egzersizlerinin farklı bir boyuta taşınmasından başka bir şey değil. Öte yandan sadece kardiyo egzersizleri değil, alışık olduğunuz farklı antrenman türlerini de yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmana uyarlayabilirsiniz. Koşu, açık havada bisiklet, kürek çekme, kapalı alan kardiyo egzersizlerinden kondisyon bisikleti veya eliptik bisiklet gibi farklı aktivite türlerine yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yapabilirsiniz. Bu antrenman türü için belirli bir formül yok. Kişinin kalp damar sisteminin egzersiz kapasitesine göre farklılık gösterebilir. Genelde yapılan ilk önce kısa süreli bir ısınma periyodu, ardından 30 veya 40 saniyelik patlayıcı ve kalp atım hızını maksimum kalp hızının %90'ına kadar çıkarabilecek koşu, bisiklet, ip atlama gibi bir egzersiz, sonrası egzersiz süresinin yarısı kadar bir süre yani 15 veya 20 saniyelik maksimum kalp hızının %50 veya 60'ı civarında olacak bir yavaşlama süreci. Bu ardışık periyotlar toplamda 6 veya 8 kez tekrarlanır. Sonrasında da kalp hızını yavaşlatma ve gevşeme egzersizleriyle tamamlanır. Videonun sonunda merak edenler için popüler bir yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman programını da anlatacağım. Ama öncelikle yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın vücudunuzda yaratacağı 8 faydadan bahsetmek istiyorum. Bir bilimsel çalışmada ağırlık çalışması, koşu ve bisiklete binmenin her biri klasik yöntemle 30 dakika boyunca aralıksız yapıldığındaki harcadığı kalori ile yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman kullanılarak yapıldığında harcadığı kalori miktarı karşılaştırılmış. Araştırmacılar yüksek yoğunluklu interval antrenmanının diğer egzersiz türlerinden %25 ile %30 oranında daha fazla kalori yaktığını bulmuşlar. Bu çalışmada yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman tekrarları 20 saniyelik yüksek yoğunluklu periyot sonrasında 40 saniyelik bir dinlenme şeklinde planlanmış. Bu çalışmadaki çıkarımlarından biri de katılımcılar yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yaparlarsa koşu ve bisiklet gruplarının yaptığı egzersizin yalnızca 1/3 sürede aynı kaloriyi yakıyorlar. Bu çalışmadaki her egzersiz seansı 30 dakika uzunluğunda olmasına rağmen yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanların geleneksel egzersiz seanslarından çok daha kısa olduğunu belirtiyorlar. Bu şekilde yoğun iş temposu içinde yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman ile aynı miktarda kalori yakmanıza rağmen egzersize daha az zaman ayırabilme şansınız var. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın kalori yakmanızdaki etkisinin büyük kısmı aslında egzersiz yaptıktan sonraki dönemde oluyor. Farklı birçok çalışmada yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmandan sonra metabolizma hızınızın saatlerce yüksek kaldığı gösterilmiş. Hatta bazı araştırmacılar yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman sonrası metabolizma hızının koşu veya ağırlık antrenmanından daha fazla arttığını bile bulmuşlar. Bu da egzersiz bittikten sonra bile kalori yakmaya devam ettiğiniz anlamına geliyor. Aynı çalışma yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın vücudun metabolizmasını karbonhidrat yerine enerji için yağ kullanmaya kaydırabileceğini de gösteriyor.
Bir derleme makalede 13 çalışmadaki aşırı kilolu 424 yetişkine bakılmış. İlginç bir şekilde hem yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman hem de geleneksel orta yoğunluklu egzersizin vücut yağı ve bel çevresini azaltabildiği bulunmuş. Bir dizi başka çalışma, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın nispeten daha kısa sürede vücut yağını azaltabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak diğer egzersiz biçimleri gibi yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanda aşırı kilolu kişilerde daha kısa sürede yağ kaybı için etkili olabilir. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yağ kaybına yardımcı olmasının yanı sıra bazı kişilerde kas kütlesini arttırmaya da yardımcı olabilir. Bu yöntemde kas kütlesindeki kazanç öncelikle en çok kullanılan kaslarda, genellikle de gövde ve bacaklarda oluyor. Öncesinde daha az aktif olan kişilerde kas kütlesindeki artışların meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Bazı çalışmalarda ise birey öncesinde sportif olarak aktif ise yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman programlarının kas kütlesi kazanımına sebep olmadığı gösterilmiş. Ağırlık çalışması kas kütlesini arttırmak için altın standart egzersiz şekli olmaya devam ediyor. Ancak yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar az miktarda kas gelişimini destekleyebilir. Özet olarak sporda çok aktif değilseniz yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman bir miktar kas kütlesi kazanmanızı sağlayabilir. Ancak bu durum ağırlık çalışması yaptığınız kadar değildir. Oksijen tüketimi kaslarınızın oksijeni kullanma yeteneğidir. Dayanıklılık antrenmanı genellikle oksijen tüketiminizi iyileştirmek için kullanılır. Geleneksel olarak sabit bir hızda uzun süreli koşu veya bisiklet bu amaca hizmet eder. Ancak yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanların aynı avantajları daha kısa sürede üretebileceği görülüyor. Bir çalışma, 5 hafta boyunca haftada 4 gün 20 dakikalık yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yapan katılımcıların oksijen tüketiminin %9 oranında iyileştiğini bulmuş. Bu oran haftada 4 gün, günde 40 dakika sürekli bisiklet süren diğer gruptaki bireylerin oksijen tüketimindeki iyileşme ile neredeyse aynı. Başka bir çalışmada ise kondisyon bisikleti üzerinde 8 haftalık geleneksel egzersiz veya yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman oksijen tüketimini yaklaşık %25 arttırdığı bulunmuş. İkisi de aynı etkiyi gösterse de geleneksel egzersizde haftalık 120 dakika antrenman yapılırken sadece 60 dakikalık yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman ile aynı etkiye ulaşılabilmiş. Özet olarak yüksek yoğunluklu interval antrenman oksijen tüketimini geleneksel dayanıklılık antrenmanının sadece yarısı kadar bir sürede başarabiliyor. Yüksek yoğunluklu interval antrenmanın sağlığınıza önemli faydaları da olabilir. Çok sayıda araştırma, yüksek tansiyonun yaygın olduğu aşırı kilolu kişilerde bu egzersiz türünün kalp atım hızını ve kan basıncını azaltabileceğini gösteriyor. Bir çalışma, yüksek tansiyonlu yetişkinlerde kondisyon bisikletiyle 8 haftalık yüksek yoğunluklu interval antrenmanının geleneksel dayanıklılık antrenmanı kadar kan basıncını düşürdüğünü bulmuş. Bu çalışmada dayanıklılık antrenmanı yapan grup haftada 4 gün ve günde 30 dakika egzersiz yaparken yüksek yoğunluklu interval antrenman grubu haftada sadece 3 gün ve günde 20 dakikalık egzersiz yapmış. Bazı araştırmacılar yüksek yoğunluklu interval antrenmanının kan basıncını sıklıkla önerilen orta yoğunluklu egzersizden daha fazla azaltabileceğini de bulmuşlar. Bununla birlikte yüksek yoğunluklu egzersiz normal kan basınca sahip normal vücut kitle indeksi olan kişilerde kan basıncını değiştirmiyor. Yüksek yoğunluklu interval antrenman veya aralıklı antrenman programları 12 haftadan kısa sürede kan şekerini düşürebilir. 50 farklı çalışmanın özeti olarak yüksek yoğunluklu interval antrenman yalnızca kan şekerini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda geleneksel dayanıklılık egzersizlerinden daha fazla insülin direncini düzeltiyor. Bu bilgilere dayanarak yüksek yoğunluklu egzersizin özellikle tip 2 diyabet riski taşıyanlar için faydalı olması mümkündür. Aslında özellikle tip 2 diyabetli kişilerde yapılan bazı araştırmalar yüksek yoğunluklu interval antrenmanın kan şekerini iyileştirmedeki etkinliğini göstermiştir. Bununla birlikte sağlıklı insanlarda yapılan araştırmalar yüksek yoğunluklu interval antrenmanın insülin direncini geleneksel dayanıklılık egzersizinden bile daha fazla iyileştirebileceğini gösteriyor.
Sağlığınız üzerindeki faydaları dışında yüksek yoğunluklu interval antrenman hem anaerobik hem de aerobik aktivitelerdeki performansı da artırır. İster profesyonel bir atlet, ister bir hafta sonu sporcusu olun ya da sadece hafta sonları çocuklarınızla dolaşmaktan hoşlanıyor olun, yüksek yoğunluklu interval antrenman haftada sadece birkaç kısa egzersiz programı ile performansınızı artıracaktır. Önemli bir sağlık hatırlatması yapayım. Böyle bir antrenmana başlamadan önce mutlaka bir kalp sağlığınız veya eklemlerinizde böyle bir antrenmanı kaldıramayacak bir problem olmadığından emin olun. İnternete girerseniz bu çalışma yönteminin birçok farklı türünü bulabilirsiniz. Ben size popüler olan bir yöntemi örnek olarak vereyim, siz kendi programınızı kendinize uyarlayın. Tabata protokolü en popüler yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman modelidir. 1996 yılında Izumi Tabata, olimpik buz pateni yarışına hazırlanan sporculara haftada 4 gün aralıklı antrenmana tabi tutmuş ve haftada 5 uzun antrenman yapanlara göre aynı faydayı sağladıklarını görmüş. Günümüzde Tabata, tüm yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın genel bir ismi gibi kabul edilerek anılıyor. Bu egzersiz protokolü toplamda 4 dakika sürüyor. 20 saniyelik yüksek yoğunluklu egzersizin ardından 10 saniyelik toparlanma periyotları ardışık olarak 8 kez tekrarlanıyor. Bu 4 dakikalık egzersiz başlangıçta çok da bir şey değilmiş gibi görünebilir. Ancak her 20 saniyelik egzersiz en yüksek düzeyde eforla gerçekleştirildiğinden 4 dakika sonrasında bünye ciddi anlamda yüklenmiş olur. Yeni başlayanlar 2 dakikalık bir Tabata protokolü sonrası 1 dakikalık ara verip ardından son 2 dakikalık kalan antrenmanı bitirebilirler. Bu şekilde çok zor bir 4 dakikalık süreci bitirebilmek için daha uzun bir toparlanma süreci sağlamış olur. Eklemlerinize ve kalbinize zarar vermemek için bu 4 dakikalık çok yoğun sürece başlamadan önce ısınma ve germe egzersizlerini ve bittiğinde de yine soğuma egzersizlerini ihmal etmeyin. Videonun başlangıcından beri yüksek yoğunluklu periyot derken maksimum kalp hızının %85-90'ından ve takip eden orta yoğunluklu süreç içinde kalp atım hızının %50-60'larından bahsediyorum. Peki gerçekten bu tarif edilen kalp hızına ulaştığımızı nasıl anlayacağız? Günümüzde kalp hızını takip eden akıllı saatler kalp hızını oldukça gerçeğe yakın oranda gösterebiliyor. Daha gerçeğe yakın kalp hızını öğrenebilmek için de benim de yaptığım gibi spor yaparken bu saatler ile iletişime geçebilen göğüs bantları kullanılabilir. Bunları cildinize temas edecek şekilde bağladıktan sonra bunlar saatinizle temasa geçerek buradaki verileri saate aktarıyorlar. Daha profesyonel sporcular kontrollü bir şekilde artırdıkları antrenmanları sırasında kalplerinin maksimum atım hızını nereye kadar çıktığını bilirler. Toplumun büyük çoğunluğu için bu rakam 220'den yaşınızı çıkartmak şeklinde hesaplanabilir. Örneğin benim yaşım 55. 220'den çıkardığımızda benim için geçerli olan bu rakam teorik olarak 165 olarak bulunur. Bu rakamın %90'ı olan 148 benim için yüksek yoğunluklu antrenman periyodunda kalbimin çıkmasını beklediğim atım hızıdır. Öte yandan yıllardır düzenli spor yaptığım için kalbimin maksimum atım hızını biliyorum. Bu benim için 175 olup ben hesabımı bunun üzerinden yapıyorum. Ama siz aktif bir sporcu değilseniz, yeni başlayacaksanız başlamadan önce biraz önceki formülü kullanabilirsiniz. Aslında birçok spor amaçlı kullanılan aktivite saati yaşınızı yazdığınızda sizin maksimum kalp hızınızı otomatik olarak hesaplar. Hatta spor amaçlı tasarlanmış bazı saatler programı sizin adınıza yapıp alarmı vererek şimdi başla veya şimdi yavaşla şeklinde uyararak egzersizinizi yapmanıza da yardımcı olabilir. Eğer buraya kadar izlemiş iseniz beğenmeyi, ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sporun hayatınızdan eksik olmadığı aktif günler sizlerin olsun.